Merhaba, altıgen hırkanın ikinci bölümündeyiz. Birinci bölümde altıgen parçaları ördük, sonra kolumuzu katladık, diktik ve o bölümü bitirdik. Şimdi ikinci bölümdeyiz. Burada görüyorsunuz parçanın biri diğerinden büyükmüş gibi görünüyor. Ben videonun içerisinde altıgen parçayı düzeltmeye göstermiştim. Elimizde trabzan tepelerini açmıştık. Burada açmadığım için sanki küçükmüş gibi görünüyor. Şimdi onu da düzelteceğim. Altıgen parçanızda ördüğünüzde bir yamukluk varsa ne yapıyoruz? Trabzan tepelerini açıyoruz ve bu şekilde düzgün bir parçaya ulaşıyoruz. Birinci bölümde ne demiştim? Altıgen parçaların bedenle bir alakası yok. Kol boşluğumuzu ayarlıyoruz. Buradaki kol boşluğumuzu ayarladık. 22 santim yaptık. En az 21-22 santim yapıyoruz. Sonrası artık salaş istemenize göre ya da bedeninizin büyüklüğüne göre artabilir. 22'den sonrasında örebilirsiniz. Ama 21 santimin altına düşmüyoruz ki kolumuzda kasma yapmasın. Altıgen parçanın bedenle alakası yok dedim ama normalde altıgen parçayı ördüğümüzde buradaki beden genişliğimizde oluşuyor. Burası da 22 santim, burası da 22 santim. Altıgen parça eşit bir parça olduğu için burası da 22 santim, burası da 22 santim. 22 artı 22 bana zaten 44 santim verdi. Parçaları ördükten sonra artık bedenimize göre nasıl beden genişletme yapacağız onu anlatmak istiyorum. Evdeki bir tane hırkamıza göre çalışıyoruz. Bu benim evdeki hırkam olsun. Severek giydiğim, üzerime dar gelmeyen bir hırka. Öncelikle beden genişliğini ölçüyorum. Beden genişliği yaklaşık 56 santim. Size yetişkin beden ölçü tablosu da vereceğim. Bu M bedenin sonu large bedenin başı gibi düşünebilirsiniz. Siz de evdeki bir tane hırkanızın beden genişliğini ölçüyorsunuz. Severek giydiğiniz ve üzerinize dar gelmeyen bir hırka. Çünkü içine başka şeyler de giyeceğiz kışın. Üzerimize dar gelmemesi lazım. Kol boşluğunu nasıl çalışmıştık? Birebir kollarımızı koymuştuk. Eşit olduysa ona göre devam etmiştik birinci bölümde. Burada da beden genişliğini kullanacağız. Sonra boyunu uzatırken de boyunu kullanacağız. Ne kadarsa boyu o kadar uzatacağız. Birinci bölümde de söylemiştim. Burada elinizde herhangi bir ölçü olmayabilir. Hırkanızın üzerine koyarsınız ördükçe. Baktığınız hırkanıza birebir denk geliyor. Sonra artık iki parçayı sırtta dikeriz ve beden genişletmeyi bitiririz. Evdeki bir tane hırkanız da mı yok muadil gösterebilecek? O zaman vücudunuzdaki en geniş yerinizi ölçün. İple kendinizin ölçüsünü alın. Oraya göre çalışırsınız. Tekrar ediyorum, benim verdiğim standart beden ölçüsü tablosuna uyabilirsiniz. Satış yapıyorsanız oraya göre yapın. Sonra bilgilerini uygulamalara yüklerken oraya girersiniz ya da kişiye söylersiniz. Birebir birine göre çalışacaksanız kendi ölçülerini alıyorsunuz. Kişinin kendisine göre çalışıyorsunuz. Benim evimde ne hırkam var buna muadil. Kilo aldım ya da kilo verdim. Uygun bir hırkam yok ama kendi bedenime göre de yapmak istiyorum diyorsanız o zaman da evinizde varsa metre kullanın, yoksa bir tane ip parçasını alın. Vücudunuzun en kalın yerini, en geniş yerini ölçün. Ona göre yapabilirsiniz. Hatta ölçtüğünüz ayardan daha büyük yapın ki bir 5 santim daha büyük yapın. Hırkayız çünkü salaş giyiyoruz. İçine de bir şeyler giyeceğiz. Birebir en kalın yerinize göre de yapmayın. Oradan da yine bir 4-5 santim pay bırakın, daha büyük yapın. Birebir üstümüze yapışmasın. Şimdi ben örnek olması amacıyla yine diğer hırka gibi yapacağım. Gördüğünüz 56 santim. Benim burada iki parçam 22 santim, 44 santim olmuş. 56 santime ulaşmam lazım. Ne gerekiyor? Demek ki benim 12 santimlik bir beden genişletme yapmam gerekiyor. Burası 44 santim. 56 santime ulaşmam gerekiyor. 56 eksi 44 12. 12 santimlik bir beden genişletme yapmam gerekiyor. Kolları ayırdıktan sonra 3 tane kenarımız var. Ön kenar, etek kenarı ve sırt kenarı. Öncelikle 3 kenardan beden büyütme yapacağım. Ben 56 santime ulaşmak istediğim için 3 kenardan 2 sıra öreceğim. Bu tarafta 2 sıra öreceğim. Bu tarafta 2 sıra öreceğim. Sonra ön kenarı iptal edeceğim. Etek ve sırt kenarından örmeye devam edeceğim. Ta ki 12 santimlik beden genişletmeye ulaşana kadar. Ben bunu large bedene göre değil de X large bedene göre yapsaydım o zaman yaptıklarımda ne yapıyorum? 3 kenardan 2 sıra değil de 4 sıra örüyorum. Çünkü sadece 2 sıra örmek yeterli gelmiyor. Önü kapanmıyor büyük bedenlerde. O yüzden bu 3 kenarı 4 sıra örüyorum. Sonrasında ön kenarı iptal ediyorum. Etek ve sırttan örmeye devam ediyorum. Sonra geçen bir arkadaş sormuştu. Ben etekten örmek istemiyorum, boyunu uzatmak istemiyorum. Sadece sırttan örsem olur mu? Onu da iki kenardan örmeye başladığımızda anlatacağım. Boyunu uzun yapmak zorunda değilsiniz, kısa yapabilirsiniz. O zaman boyunu uzatmadan beden genişletmeyi nasıl yapabilirsiniz? Onu da anlatacağım. Large bedenin başı, SM beden,
2 kere dolansa yeterli. Ben bu ipin kalınlığına göre diyorum. Ama siz angora ipler kullanıyorsunuzdur. Pamuklu ipler kullanıyorsunuzdur. Eliniz sıkıdır. Benim 2 sırada ulaştığım şeye siz 4 sırada ulaşabilirsiniz. Birinci bölümde de anlatmıştım. Sıra sayısı önemli değil. Önemli olan ölçü. Ben 2. sıranın sonunda size ölçü vereceğim. O ölçüye ulaştıysanız siz de örmeyi bırakacaksınız. Benimle aynı ölçülerde yapıyorsanız. Large bedenin başı M ya da S beden. İlk large beden yapanlar zaten 4 sıra örecekler. Sonrasında 2 kenardan beden genişletmeye devam edecekler. 2 kenardan beden genişletme yaptığımızda da ense boşluğumuz oluşmuş olacak. Şimdi sizden isteğim, çocuğunuz için de yapıyorsanız. 1. bölümde çocuklar için de konuştuk biliyorsunuz. Diğer altıgen hırkalarda çocuklar için yapanlar da var. Zaten birebir çocuğumuz için altıgen hırka çalıştık biliyorsunuz. Onun yine okla bağlantısını gösteririm. Birebir ölçülerine göre çalışmıştık. Herhangi bir ölçü vermemiştim. Evdeki hırkasına göre çalışmıştık. Yine çocuğunuzun evdeki hırkasını alıyorsunuz. Beden genişliğini ölçüyorsunuz. 1. bölümü zaten bitirdiniz. Buraya geldiniz. Siz de artık ne kadar beden genişletme yapmanız gerekiyorsa benim anlattığım şekilde beden genişletme yapıyorsunuz. Benim ölçüm belli. 56 santime ulaşmam gerekiyor. Siz de kendi ölçünüzü buldunuz. Ne kadar ölçüye ulaşmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ve artık şimdi 3 kenardan beden genişletmeye başlayalım. Burada ne yapıyorsak burada aynısını yapmak zorundayım. 2 parçada eş. Ben burada ne yaptıysam burada da aynısını yapacağım. Yani biz birini yaptığımızda diğerini de buna bakarak yapabileceğiz. Şimdi artık istediğiniz herhangi bir parçadan 3 kenardan genişletme yapabilirsiniz. 3 kenardan genişletme yaparken herhangi bir sağ sol gözetmiyoruz. Sağı solu sonra ayıracağız. Şimdi istediğiniz bir parçadan başlayabilirsiniz. Yapım mantığını anlayalım. 1. bölümde ne yapmıştık? Trabzan ve boşluk örme sıralarımız vardı. Boşlukları neden ters tarafta örmüştük? Yine 1. bölüme bakmadan buradan başlayan arkadaşlar olabilir. Beden genişletmeyi ve boyu uzatmayı boşluk örme sırasında terste yapacağız. O yüzden altıgen parçalarla görünümümüz eşit olsun diye boşluk örme sırasını burada 1. bölümde de ters sırada yapmıştık. Örgünün tersinde yapmıştık. Yine aynı şekilde devam edeceğiz. İpimizi tekrar göstermek istiyorum. Papatya kekip 150 gram 540 metre. Ben 1. bölümü düzenledim. Orada yanlışlıkla renk kodunu 251 yazmışım. Ben videonun altına renk kodunun 231 olduğunu eklerim. Düzenlerken 251 olarak kalmış aklımda. Renk kodu 231. 3 yumak aldım. Laç ve 2 saç beden için 3 yumak yeterli geliyor. 1. bölümde göstermiştim. Bir tane altıgen parça örerken ortadan aldım ve örmeye başlamıştım. Diğer yumakta aynı renkten başlamayabiliyor. O yüzden sarıyorum benim istediğim renge gelene kadar, sonrasında örmeye başlıyorum. Şimdi burada da ben burada orta renkten başlarsam burada aynı renkten yok, sonrasında görüyorsunuz kahverengiyle devamı yok. O yüzden dışarıdan başlayacağım. Burada da dışarıdan aynı renkle başladığımda 2 parçada da aynı renklere ulaşmış olacağım. Yani kek iplerde yaparken nasıl denk getiriyorsunuz diyorsunuz. Bu şekilde ipleri birbirine denk getiriyorum. Onun için böyle kağıdı çıkartıyorum ve dıştan örmeye başlıyorum. Hem de açık renkle de anlatmaya başlamış olacağım. 4 milim tığımı aldım. Daha küçük bir tığ numarası aldım. İp gizlemem gerekirse ve makasımı aldım. Siz de yine 1. bölümdeki tığınızla devam ediyorsunuz. Buradan ipimi aldım. Öncelikle bir zincirle bir ilmek oluşturacağım. Ve örgünün tersinden boşluk sırasından örmeye devam edeceğiz. Değişen bir şey yok. Boşluk, trabzan, boşluk, trabzan, boşluk, trabzan. En son trabzan sırasında bırakmıştık. Demek ki boşluk sırası geldi. Öncelikle bir zincirle bir ilmek oluşturacağım. Bunun için de sihirli halka yapar gibi ipi döndürdüm ve halka yaptım. Daha küçük bir halka yapıyorum. İpi döndürdüm ve halka yaptım. Buradaki halkaya giriyorum. İpimi aldım, ilmekten geçirdim. Bir zincirle bir ilmek oluşturmuş oldum. Tığın başına bir kere doluyorum. İkisini birlikte tutuyorum. Örmeye başlayacağım yer tam buradaki tepe noktası. Kolumuzun tepe noktası. Örgünün iç yüzünden örüyoruz biliyorsunuz. Boşluk sırasını örerken de ikili trabzanlar kullanıyoruz ve arada bir zincir çekiyoruz. Burada bizim dikiş yaptığımız yer var. Çukur şekilde görünüyor. Tam dikiş yaptığımız yerin ortasına giriyorum. İki kolu diktiğim yere girdim. İki kenarı diktiğim yere girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Bir tane ikili trabzanla başlamış oldum. Ne yapıyorum? Arada bir zincir çekiyorum. Buradaki ilk trabzanın üzerinden örmeye başlıyorum. Birinci trabzanın tepesine girdim ve bir tane ikili trabzan yaptım.
Boşluk sırasında yine hiç değişmiyor, görüyorsunuz. Başlarken birinci trabzanın tepesinden örmeye başlıyoruz. Biterken en son trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yapıp bitiyoruz. Denk gelmiyorsa yanlışlık yapmışız demektir. Ya aşağıdaki trabzan sayısında yanlışlık yapmışızdır ya da aşağıdan bir tane değil de 2 tane trabzan atlamış olabiliriz. Burada iki kenarı diktiğimiz yerden başladık. Arada bir zincir çektik ve ilk trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaptık. Ne yapıyorum? Arada bir zincir çek, aşağıdan bir trabzan atla, ikincisine bir tane ikili trabzan yap. Arada bir zincir çek, aşağıdan bir trabzan atla, ikincisine bir tane ikili trabzan yap. Arada bir zincir çek, aşağıdan bir tane ikili trabzan atla, ikincisine bir tane ikili trabzan yap. Boşluk örme sıramızda değişmiyor. Aynı mantıkla devam ediyoruz. Boşluğu örgünün tersine başlıyoruz ki trabzan sıramız örgünün düz yüzünde kalsın. Bu şekilde arada bir zincir çekip aşağıdan bir trabzan atlayıp ikincisine bir tane ikili trabzan yapıyoruz ve buradaki sıra sonuna kadar geliyoruz. Kenarın sonuna kadar gelelim. Bir tane daha köşeyi hatırlatmak için göstereyim. Sonrasında hızlı ilerleyelim. Bir tane altıgen parçanın üç kenarını örmeye başlamıştık. Ne yaptık? Örgünün ters tarafından tepeden birleştirdiğimiz yerden, diktiğimiz yerden örmeye başlamıştık. Yukarıdan aşağıya kadar devam ettik. Aynı boşluk örme sıramızı tekrarladık. Ve köşeye kadar geldik. Gördüğünüz gibi son trabzan yine yaptığım son trabzan aşağıdaki son trabzanın tepesine denk geldi. Yani doğru şekilde ilerlemişim. Size birinci bölümde sayıları da vermiştim, boşluk ve trabzan sayılarını. En son trabzanın üzerine de bir tane ikili trabzan yapınca köşede ne yapıyoruz? Tekrarlayalım. 2 kere gireceğiz köşeye, 2 tane ikili trabzan yapacağız. Birincisini yaparken arada bir zincir çekiyoruz. İkincisini yaparken arada 2 zincir çekiyoruz. Şimdi birincisini yapacağız. Arada bir zincir çektim ve köşeye 2 zincirlik boşluğa bir tane ikili trabzan yaptım. İkincisini yapıyoruz. İkincisini yaparken arada 2 zincir çekiyorum ve aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Böylece 2 zincirlik köşe boşluğunda oluşturmuş oldum. Birinci trabzanı yaparken bir zincir çekiyoruz. İkinci trabzanı yaparken 2 zincir çekiyoruz. Köşeyi yaptıktan sonraki işimiz ne? Yine bir zincirlik boşlukları hazırlamak. Arada bir zincir çektim ve ilk trabzanın tepesinden örmeye başlıyorum. Başlarken ilk trabzanın tepesiyle başlıyoruz. Biterken son trabzanın tepesiyle bitiyoruz. Arada bir zincir çek. Aşağıdan bir tane ikili trabzan atla ve ikincisine bir tane ikili trabzan yap. Bu şekilde boşluklarımızı örmeye devam ediyoruz. Bir tane kenarı ördük. İkinci kenarı da aynı şekilde örüyoruz. En son trabzanın üzerine bir tane trabzan yaptık ve köşeye 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Birincisini yaparken bir zincir çekiyoruz. İkincisini yaparken 2 zincir çekiyoruz. Sonra yine arada bir zincir çekip buradaki boşluklarımızı örmeye başlıyoruz. Başlarken birinci trabzanın tepesiyle başladık. Biterken yine son trabzanın tepesiyle bitiyoruz ve sıra sonuna kadar geliyoruz. Anlattığım şekilde iki kenarı da örelim ve sıra sonuna kadar gelelim. Örgünün ters tarafından buradan örmeye başlamıştık. Birinci kenarı ördük. İkinci kenarı ördük. Etek kenarını ördük. Yukarı doğru devam ettik ve sırt kenarını ördük. Başladığımız yere kadar geldik. En son ne yapıyoruz? En son trabzanın üzerine de bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Yine trabzanlarımız denk geldi. Demek ki doğru şekilde ilerlemişiz. Burada denk gelmiyorsa ne yapıyorsunuz? Nerede yanlış yaptığınızı bulup söküp sonra düzeltiyorsunuz ve öyle devam ediyorsunuz. Yoksa üst sıralarda da sayılar hep yanlış şekilde devam edecek. En son trabzanın üzerine de bir tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çekiyorum ve ilk yaptığım trabzanın tepesine kaydırıyorum. Böylece birinci sıramı bitirmiş oldum. Üç kenarı 2 sıra öreceğimizi söylemiştim. Bir sırayı boşluk sırasıyla ördüm. İkinci sırayı trabzan sırasıyla öreceğim. Sonra ön kenarı iptal edip iki kenardan örmeye devam edeceğim. Benim 56 santime ulaşmam için 12 santimlik bir beden genişletme yapmam gerekiyordu. 6 santimini bu tarafta yapıyorum. 6 santimini diğer tarafta yapıyorum. Şimdi bu Allah'ın emri mi? Tabii ki değil yani. 56 santim düşünmüştük ama elimizin sıkılığına, gevşekliğine göre 57 oldu, 58 oldu. O da sorun değil. Ben sadece birebir ölçü vermek için söylüyorum. Yeni başlayanlar şimdi ölçü verdim diye birebir yapmaya çalışabilir. Elinin sıkılığına, gevşekliğine göre
56 değil de 57 olmuştur. Orada dert yapmayın yani. Ben size sadece birebir ölçü veriyorum. 1-2 santimden bir şey olmaz. Zaten satıldığı zaman ne deniliyor? 36-42 beden arası, 42-48 beden arası. Zaten altıgen hırkalarda beden aralığı uzun tutuluyor, büyük tutuluyor. Tersten örerken örgünün içinden ördüğümüz için buradan başladık ve sırta doğru devam etmiştik. Şimdi düz yüzde örerken ne yapacağız? Sırttan aşağıya doğru devam edeceğiz. Düz yüzde ördüğümüz için. Buradaki ilmekten kalan ipi de örerken gizleyeceğim. Ondan da kurtulmuş olacağız. En son trabzan üzerine kaydırmıştık. Ne yapıyorum? 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bunu da bir tane ikili trabzan kabul ediyorum. Trabzan örme sıramızda ne yapıyoruz? Boşluğa bir trabzan, trabzan üzerine trabzan. Boşluğa bir trabzan, trabzan üzerine trabzan. Yine ikili trabzanlar kullanıyoruz. Trabzan üzerine trabzan yaptım. Boşluğa giriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Trabzanın üzerine geliyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpi de arada gizliyorum. Boşluğa bir tane ikili trabzan. Aşağıdaki trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan. Boşluğa bir tane ikili trabzan. Aşağıdaki trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan. Zaten birinci bölümü izleyip buraya geldiniz. Bunları biliyorsunuz ama yine bir hatırlatma olsun. Bir tane kenarı sıra sonuna kadar örelim. Yine en son trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yapalım. Köşede ne yapıyoruz size onu hatırlatayım. Sonra geri kalan iki kenarı örelim. Hızlıca örelim. İkinci sırada trabzan örmeye buradan başladık. Sırttan aşağıya doğru devam ettik. Köşeye kadar geldik. Birinci bölümde de söylemiştim. Köşede zaten 2 zincir çektiğimiz için buradaki boşluk V harfi gibi görünüyor. Görüyorsunuz. Burası zaten belli. Birinci bölümde buraya kadar ördüğüm trabzanları söylemiştim. Artık zaten siz 18, 20 ya da 24 kaç sıra ördüyseniz köşe boşluklarını yeni başlayanların artık ayırt etmesi gerekiyor. Burada herhangi bir trabzan sayısı vermeyeceğim. Görüyorsunuz zaten. Buradaki köşenin V harfinin üzerinde bir tane V harfi var. Ve burası da bizim 2 zincirlik köşe boşluğumuz. En son trabzanın üzerine de bir tane ikili trabzan yaptım. Ve köşeye kadar geldim. Köşede ne yapıyorum? 2 tane ikili trabzan. Araya 2 zincir. Ve aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşemizi yine yaptık. Sonra trabzan üzerinden örmeye devam ediyoruz. Trabzan üzerine bir tane ikili trabzan, boşluğa bir tane ikili trabzan. Trabzan üzerine bir tane ikili trabzan, boşluğa bir tane ikili trabzan. 3 kenarımız var. Birinci kenarı ördük. İkinci kenarı da aynı şekilde örüyoruz. 2 zincirlik köşe boşluğuna geldik. 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yaptık ve yukarı doğru devam ediyoruz. Burası bizim son kenarımız. Sıra sonuna kadar geliyoruz. En son boşluğa da bir tane ikili trabzan yapacağım ve sonrasında size ölçü vereceğim. Benimle aynı ölçülerde yapıyorsanız ipiniz ince olabilir. Siz belki daha fazla sıra sayısında örmeniz gerekecektir. Benim verdiğim ölçülere göre ilerlersiniz. Yoksa benimle aynı yerde bırakabilirsiniz. Üçüncü kenarın sonuna da geldik. En son boşluğa bir tane ikili trabzan yaptım. Sıra sonunu nasıl yapıyoruz? 1, 2, 3. zincirin içine giriyorum. İpi aldım ve kaydırdım. Burada bir zincir çekip böyle ipimi uzatacağım sökülmesin diye. Şimdi ölçüleri vermek istiyorum. Burası sağ ya da sol fark etmez. Üç kenarı örerken. Benim altıgen parçam zaten örmeye başlamadığımda 22 santimdi. Hem kol ölçümüz 22 santimdi hem de buradaki beden genişliğimiz 22 santimdi. Onun üzerine 2 sıra daha ördük. Beden genişliği 24 santime gelmiş oldu. Yani 2 santim daha bedeni genişletmiş oldum. Ben şimdi burada ön kenarı iptal edeceğim. 4 santimlik daha bir uzatma yapacağım. 6 santim burada yapmam gerekiyor. 6 santim de diğer parçada yapmam gerekiyor. Ve 12 santimlik bir beden genişletmeyi yapmam gerekiyor. Kendi ölçülerime göre. Şimdi ben burada 24 santime ulaşmışım. Siz angora iplerle yapmışsınızdır. Ya da eliniz çok sıkıdır. İstiyorsanız 2 sıra daha geçebilirsiniz. Angora iple yapanlar, eli sıkı olanlar, benimle şu an aynı ölçüye ulaşmayanlar yine örgünün ters tarafından bir sıra boşluk sırası örüyorsunuz. Düz düzünden bir sıra trabzan sırası örüyorsunuz. Ve sıra sonunda yine 3. zincirin içine kaydırıyorsunuz ve siz de artık beden genişletmeyi bırakıyorsunuz. Bunu X-Large beden yapanlar için de geçerli. 4 sıra örüyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Ön kenarı iptal edeceğim. Buradaki ön kenarı örmeyeceğim.
burası dar olmaz mı, önümüz kapanmaz mı derseniz sonrasında bedenden lastik geçeceğiz. Buradaki kısmımız daha daralacak. Örmeye devam edeceğiz. O yüzden ön kenarı iptal ediyorum. Sonra burayı lastikle daha da büyüteceğiz. Bir tane arkadaş ben iki kenardan örerken boyu uzasın istemiyorum dedi. O zaman boyu uzamasını isteyenler ne yapacak? Sadece sırt kenarını örecek. Yukarı aşağıya, yukarı aşağıya. Örgünün tersinden boşluğu örersiniz. Düz yüzünden trabzan sırasını örersiniz. Beden genişletme yaparken artık ense boşluğumuz da oluşmuş olacak. Bu tarafta yaklaşık 4 santim, diğer tarafta 4 santim, 8-9 santimlik bir ense boşluğuna ulaşacağız. Ben yine size ölçü vereceğim. Muhtemelen yine önceki örgülerde yaptığım gibi 4 sıra beden genişletme yapacağım. Etekten ve sırttan. Ve sonrasında artık diğer parçaya geçeceğiz. Diğer parçada da önce 3 kenar öreceğiz. Sonra 2 kenar öreceğiz. Ve sırtta birleştirmemizi yapıp beden genişletmeyi bitireceğiz. Şimdi sizden isteğim 3 kenardan beden genişletmeyi bitirin. Kendi ölçülerinize göre istiyorsanız 2 sıra, istiyorsanız 4 sıra. Sonrasında beraber 2 kenardan beden genişletmeye geçelim. Boyunu uzatmak istemeyenler sadece sırt kenarını örecekler. Bunları da bana gelen sorulara göre söylüyorum. Burada artık ben ipimi koparmayacağım. Tersten örmeye başlayacağım. Yani bu benim üzerime giydiğimde soluma gelen parça olacak. Sırt ve etek kenarını öreceğiz. Ters yüzden örmeye başladığım için buradan örmeye başlayacağım. Etek ucuna kadar geleceğim. Yani beden genişletmeye sırtta burada başladığım için burası benim sol parçam olacak. Bunu da ip koparmadığım için söylüyorum. Diğerinde ip koparacağız ve diğer parçamızı öreceğiz. Şimdi buradan aşağıya örmeye başlıyoruz. Örgünün ters yüzünde yine boşluk sıramızı öreceğiz. Burada yine gördüğünüz gibi dikiş yerinin tam ortasındayız. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 3'ü bir tane ikili trabzan demek. Biri de arada çektiğimiz bir zincir demek. Tığın başına doladım. Aşağıdan bir tane ikili trabzan atladım. İkincisine ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Aşağıdan bir tane ikili trabzan atladım. İkincisine ikili trabzan yaptım. Boşluk sıramız aynı. Bir zincir çek. Bir trabzan atla. İkincisine bir tane ikili trabzan yap. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Artık sadece iki kenarı öreceğiz. Ama boyunu uzatmak istemiyorum derseniz sadece bu kenarı örüyorsunuz aşağıya kadar. Sonra düz yüzde yukarı doğru örmeye devam ediyorsunuz trabzan sırasında. Ben iki kenardan da öreceğim. Hem beden genişleyecek hem de hırkamın boyu uzayacak. Bu şekilde birinci kenarı örelim. En son trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan gelmesi gerekiyor. Sonra köşeye iki tane ikili trabzan yapacağız. Birinciyi yaparken arada bir zincir çekeceğiz. İkinciyi yaparken iki zincir çekeceğiz ve ikili trabzanı yapacağız. Aynı altıgen parçada olduğu gibi. Sonra buradaki kenarı da örüyoruz. Artık buradan yukarı çıkmayacağız. Burası bizim etek kenarımız. Ön kenarı iptal etmiştik. Burada en son sıra sonumuzu yapacağız ve örgünün düz yüzünde örmeye devam edeceğiz. Örüş mantığımız hırka bitene kadar değişmeyecek. O yüzden aynı şeylerle de sizi sıkmak istemiyorum. Böyle sıra sonuna kadar gelelim ve trabzan sırasına geçelim. İki kenarı örmeyi buradan başladık. Örgünün ters tarafından sırt kenarını ördük. Sonra devam ettik ve etek kenarını da ördük. Etek kenarını ördükten sonra yukarı doğru devam etmiyoruz çünkü ön kenarı iptal ettik. Burada sıra sonunda ne yapıyorum? Sıra sonunda en son trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yaptım. Sonra arada bir zincir çekiyorum ve köşe boşluğuna sadece bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkinci trabzanı yapmıyorum. Köşede iki tane trabzanımız vardı. Biri bu kenara ait, biri bu kenara ait. Artık biz yukarı doğru çıkmayacağımız için sadece bir tane ikili trabzan yapıp bırakıyorum. Artık etek kenarında ördük. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgünün düz yüzünde iki kenarı örmeye devam ediyorum. Boşluğa bir tane ikili trabzan, trabzan üzerine trabzan. Boşluğa ikili trabzan, aşağıdaki trabzanın üzerine ikili trabzan. Ne trabzan sırası değişiyor ne boşluk sırası değişiyor. Değişen tek şey burada ön kenarı iptal etmemiz. Yukarı doğru çıkmamamız. Bu şekilde.
Şimdi buradaki etek kenarını örüyoruz. Köşeye 2 zincirlik boşluğa geldik. 2 zincirlik boşluklar bizim köşe boşluklarımız. 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yapıyoruz ve yukarı doğru trabzan üzerine trabzan, boşluğa bir tane trabzan yapıyoruz. Yukarı doğru devam ettik. Yine sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonunu beraber yapalım. Tekrar boşluk sırasına döneceğiz. Etek kenarından trabzanları örmeye başladık. Bu şekilde yukarı doğru devam ettik. İki kenarı da bitirmiş olduk. Sıra sonunda son bir boşluğumuz var, kutucuğumuz var. Buraya giriyoruz. Bir tane ikili trabzan yaptık ve 1 2 3. zincirin içine giriyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıp trabzan sırasını bitiriyorum. Tekrar 1 2 3 4 zincir çektim ve boşluk örmeye başlayabilirim. Tığın başına doladım. Aşağıdan bir tane ikili trabzan atlayıp ikincisine ikili trabzan yapıyorum. Yine bir zincirlik kutucuklarımızı oluşturuyoruz. Bu bizim ilk parçamız olduğu için böyle bitişi başlangıcı kesmek istemiyorum. Yeni başlayanlar zorlanmasın diye. Başlangıcı bu şekilde yaptık. Yine kutucuklarımızı oluşturalım. Köşe boşluğuna 2 tane ikili trabzan yapalım yine. Birincide bir zincir çekiyoruz. İkincide 2 zincir çekiyoruz. Ve sıra sonuna kadar geliyoruz. En son trabzanın üzerine kadar geliyoruz. 3. sırada boşluk sırasını örmeye başladık. Yukarıdan aşağıya doğru devam ettik. Sonra etek kenarını ördük ve sıra sonuna kadar geldik. Yine en son trabzanın üzerine trabzan denk geldi. Yani doğru şekilde ilerlemişim. Ne yapıyoruz? Yanlış yaptıysak söküyoruz. Doğrusunu bulmadan ilerlemiyoruz. En son arada bir zincir çektim. Burada son trabzanın üzerine de bir tane ikili trabzan yapıyorum ve trabzan örme sırasına geçiyorum. Boşluk sıramızı bitirdik. 1 2 3 zincir çekiyorum. Onda bir tane ikili trabzan kabul ettim. Boşluğa bir tane ikili trabzan, aşağıdaki ikili trabzanın üzerine ikili trabzan. Boşluğa bir tane ikili trabzan, aşağıdaki ikili trabzanın tepesine ikili trabzan. Bu 4. sıramızda örelim. Yine köşeye 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Ben ölçüye bakacağım. Yeterli ölçüye ulaştıysam artık orada ipimi koparacağım ve diğer parçaya geçeceğim. 4. sıramızda etekten başlayarak ördük ve sıra sonuna kadar geldik. Burada en son 3. zincirin içine bir tane ikili trabzan yaptım ve sıra sonumu artık bitirmiş oldum. Burada size ölçüsünü göstermek istiyorum. Zaten parçamız 22 santimdi altıgen parçamız. Sonra 2 sıra beden genişletme yaptık. Üçgenlerden 24 santime ulaşmıştı. Benim bir parçada 28 santime ulaşmam lazım. 28 28 56 santimlik bir hırka yapmak istiyorum. Ben 2 sıra üçgenlerden örerek 4 sırada 2 kenardan örerek beden genişletmemi bitirdim. 28-28,5 santimlik bir ölçüye ulaştım. Diyelim ki burada 29 da olabilirdi. Önemli değil. Onun için örgümü sökmeme gerek yok. En son yine trabzan sırasında bitiriyoruz. Benim parçalarım 28-56 santim olacak. Sizinki 60 santimse o zaman ne yapacaksınız? Siz 2 sıra daha örersiniz. Ben 2 sıra 3 kenardan, 4 sırada 2 kenardan olmak üzere 6 sıra beden genişletme yaptım. Siz de 8 sıra yaparsınız. Daha büyük bedenseniz daha fazla yaparsınız. Yani artık burada yapacağınız işlem kendi beden genişliğinize gelene kadar 2 kenardan örmeye devam ediyorsunuz. En son siz de trabzan sırasında bitiriyorsunuz. Ben burada artık ipimi koparıyorum. Bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Bu parçayla işim bitti. Bu parçaya bakarak diğer parçayı da aynı şekilde öreceğim. Burada beden genişletme yaptığımız parça var. Burada yapmadığımız parça var. Burayla artık işimiz bitti. Buradaki parçada ne yapıyorsam aynı sıra sayısını burada da yapmak zorundayım. 2 sıra üç kenardan öreceğim. Sonra ön kenarı iptal edeceğim. İpimi keseceğim artık orada. Ön kenarı iptal edeceğim. Sonra kalan 2 kenardan, etekten ve sırt kenarından 4 sıra daha öreceğim. Burada 3 kenardan örmemiz aynı. Yine ilmek hazırlayacağım. Buradan dikiş yerinden başlayacağım. Örgünün iç tarafından, ters kısmından bir sıra boşluk sırası öreceğim. Sonra 3 zincir çekip düz yüzünden
bir sıra trabzan sırası geçeceğim. Orayı yapalım. Zaten orayı yapmayı biliyoruz. Sonra ip koparacağımız için nasıl başlayacağız onu göstermek istiyorum. Sonra 4 sıra örelim ve artık sırtta dikiş yapıp beden genişletme olayını bitirelim. Şimdi 3 kenardan 2 sıra örelim. Başlamadan şunu da söylemek istiyorum. Belki unutanlar vardır ya da atlayarak geçenler vardır. Benim burada ipim aynı renge denk gelsin diye buradan sararak ilerleyeceğim. Koyu rengi saracağım. Aynı renkle örmeye başlayacağım. Kek de böyle olabiliyor. O yüzden koyu rengi saracağım. Burada hangi renkle başladıysam onunla başlayacağım. Bu parçada da 3 kenardan ördüm. 2 sıra, en son sıra sonunda 3. zincirin tepesine kaydırdığımda, içine kaydırdığımda bir zincir çekip ipimi kopardım. Sağımız solumuz fark ettiği için yön olarak burada ipimizi koparıyoruz. Sonra 2 kenardan örmeye devam ediyoruz. Burada yönümüz değiştiği için ne yapacağız artık bu parçamızda? İşimiz yok. Etek kenarından örmeye başlıyoruz. Tersten bir sıra boşluk sırası örüyoruz. Sonra düz taraftan bir sıra trabzan sırası, sonra bir sıra boşluk, bir sıra trabzan sırası örüyoruz. Burada yine size başlangıcı göstereceğim ama hava iyice kapandığı için böyle yapay ışıklarla da böyle renkler daha değişik görünüyor. O yüzden ertesi güne bırakmak istiyorum. Belki hava daha açık olur. Ben burada 4 milimle 4 sıra örüyorum. Belki 3 milim kullansaydım, 3,5 milim kullansaydım 6 sıra örecektim. Yani tığımıza göre de sıra sayısı değişebilir. Örgüyü bilenler bu şekilde diğer parçaya bakarak devam etsinler. 2 parçalarını da bitirsinler. Sonra size parçalar bittiğinde ip bağlayarak sırtımıza geçireceğiz. Kendi bedenimize oluyor mu olmuyor mu denemeden bırakmak yok. O yüzden sonra oluyorsa dikerek örgümüze devam edeceğiz. Şimdi kalan 2 kenardan örmeye başlayalım. Daha güneşli bir günden örmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi renkler daha güzel görünüyor gün ışığında. Etekten örmeye başlayacağımızı söylemiştim. Yönümüz değiştiği için sağ sol parça fark ettiği için artık buradan etekten başlıyoruz. Çünkü boşluk sırasını ters örüyoruz. Bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Tığın başına bir kere doladım ve ikisini birden tutuyorum. Yukarı çıkmayacağımız için, bu kenarı iptal ettiğimiz için ne yapıyoruz? Köşeye sadece bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Köşeye bir tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim ve ilk trabzanın üzerinden örmeye başlıyorum. Bir zincirlik boşluklarımızı oluşturuyoruz. Arada bir zincir çek, aşağıdan bir trabzan atla, ikincisine bir tane ikili trabzan yap. Burası bizim etek kenarımız. Etek kenarını öreceğiz. Sırt kenarını öreceğiz. Ve sonra yine trabzan sırasıyla devam edeceğiz. Şöyle birkaç tane örüp size göstereceğim. Boşluk sırasını yine ters örüyoruz. Köşeyi tam şekilde örüyoruz ve yukarı doğru geliyoruz. Diğer parçayı ördüğüm için burada artık sadece mantığını anlatacağım. Bir sıra tersten etek ve sırt kenarını örüyoruz. Buraya kadar geldik. Yine dikiş yerinin ortasına kadar geldik. Burayı da bir kere göstereyim size. Yeni başlayanlar karıştırmasın. Bir sıra trabzan sırasına çıkmayı göstereyim. Sonrasında zaten ense boşluğumuz oluşacağı için hep aynı yerlere batarak ilerleyeceğiz. Sonrasında daha rahat yapabilirsiniz. Şimdi yukarı kadar gelelim. Burada trabzan sırasına çıkmayı göstereyim. Buradan örmeye başladım. Etek kenarını ördüm ve sırta kadar geldim. Ben size sayın derken sadece yeni başlayanlar için söylemiyorum. Şu an ben kendim örerken de burada sağlamasını yaptım. Birinci sırada burada boşluk sırasını örerken birinci sırada buradaki 2 zincirlik boşluktan sonra yukarı kadar kaç tane boşluk ördüğümü saydım. Buraya kadar 43 tane boşluk örmüşüm. Toplam 43 tane boşluğum var. 2 zincirden sonra 2 zincirlik boşluktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 diye saydım. 43 tane boşluğum var. Burada da 43 tane boşluğa ulaştım. Ben buraya geldiğinde zaten doğru sayıya ulaşmış olmam lazım. Zaten denk geldi birebir ama bilemem, belki birinde 1, birinde 2 atlamışımdır. Kazara denk gelmiş de olabilir. Yani benim boşluk sayım burada 42 olsaydı bir üst sırada yapacağım trabzan sayısı da ona göre olacaktı. Artırmalar da ona göre olacaktı. Ve en sonunda ben 4. sırada artık ip koparıp da birleştirdiğimde, diktiğimde ister tığla ister iğneyle birebir sayılar denk gelmeyecekti. O yüzden saymak önemli. En son 43. boşluğumu da yaptım. Burada tam zaten dikiş yerinin ortasına denk geliyor buradan.
Boşluk sırası bitti. Ne yapıyorum? 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Ve bu şekilde trabzan sırasını örmeye başlıyorum. Trabzan üzerine trabzan, boşluğa bir tane ikili trabzan olarak trabzan sırasında örüyoruz. Artık burada enseyi oluşturduk. En son batacağım yerde zaten burada belli. Yeni başlayanlar için orayı detayı göstermek istedim. Şimdi yapacağım işlemle diğer tarafta ne yaptıysam aynısını yapıyorum. Bir sıra boşluk ördüm. Bir sıra trabzan öreceğim. Sırttan ve etekten. Sonra etekten başlayarak ters yüzde bir sıra boşluk öreceğim. Buraya kadar geleceğim. Ve yine trabzan sırasıyla artık en sonu bitireceğim. Trabzan sıram nerede bitecek? Burada etek ucunda bitecek. İkinci sırayı örelim. Üçüncü ve dördüncü sırayı da örelim. Etek ucuna kadar gelelim. Siz kaç sıra örmeniz gerekiyorsa, belki sizin ipiniz çok kalındır. Ören bayan atlasta ben mesela ipim kalın olduğu için daha az sıra sayısında ördüm. Siz de ipinizin inceliğine, kalınlığına göre, kendi beden genişliğinize göre diğerinde ne yaptıysanız aynısını yapıyorsunuz. Şimdi dördüncü sıranın sonuna kadar gelelim. Bu parçada da 4 sıra bir boşluk bir trabzan, bir boşluk bir trabzan olarak iki kenardan ördüm. İki parçam da artık eşit. Önceki videolardan izliyorsanız ya da artık bugün izledikten sonra bana gelen sorulara göre videoyu şekillendirdim biliyorsunuz. Bir tane soru geldi. 2 tane altıgen parçayı yapmış. Bir parçam diğerinden küçük görünüyor. O yüzden ben en başta gördüğünüz bir tane parçayı trabzan tepelerini açarak düzelttim. Hem o arkadaş hem de başka öyle yapan arkadaşlar varsa trabzan tepelerini açarak parçalarını düzeltebilirler. Birinde elimiz sıkı gelir, birinde gevşek gelir. Sanki ikisini farklı sıra sayısında örmüşüz gibi biri büyük biri küçük görünebilir. Kendisine de söyledim. Aynı sıra sayısında ördüyseniz birinde eliniz sıkı gelmiş olabilir. Trabzan tepelerini açarsınız elinizle ve o şekilde düzeltebilirsiniz. Örgülerimize asla ütü değdirmiyoruz. Ne bu ipler ne pamuklu ipler ütülenmez. İpin yapısı bozulur, incelir, ömrü kısalır. O yüzden ütü değdirmiyoruz. Elimizle trabzan tepelerini açıyoruz. Şimdi iki parçamızı da yaptık. Artık beden genişletmeyi bitirdik. Ben nasıl burada doğru yaptığımı bildiğim halde saydım, 43 tane boşluğa ulaştığımı saydım. Emin şekilde ilerledim. Tüm hırkalarımda garanti olmadan asla ipimi kesmem. Asla sıra sayılarını örmem. Şimdi yine garanti olsun diye ben burada da 28 santime ulaştım. Burada da 28 santime ulaştım. Dikiş yapmam gerekiyor. Artık beden genişliğini bitirmem gerekiyor. Sonra boyuna geçeceğiz. Burada ne yapıyorum? Buradaki iki köşe boşluğundan ip geçiriyorum, bağlıyorum. Yukarıda en son trabzanlardan ip geçiriyorum, bağlıyorum ve orta noktada herhangi bir yerden ip bağlayıp sırtı sanki dikmiş gibi kabaca birbirine birleştiriyorum. Sonra üzerime geçiriyorum. Tamam dediğim noktada artık burada dikişimi yapabilirim. Üzerinize geçirdiniz, baktınız kasıyorsa, sizin vücut genişliğinize değilse o zaman ne yapacaksınız? O ipleri sökersiniz, iki kenardan örmeye devam edersiniz. Ama ben boyunu uzatmak istemiyorum artık. Boyu bana yeterli ama bedenim genişlesin istiyorsanız buradan sadece sırt kenarından boşluk sırası trabzan sırası, boşluk sırası trabzan sırası olarak örebilirsiniz. 2 sıra burada örün, 2 sıra burada örün. Bedeninizi genişletin, yine iplerle bağlayın, sonra üzerinize geçirin. İstediğiniz genişliğe geldiğinde artık dikişinizi yapabilirsiniz. Benim ipim burada kaldı. Buradaki ipi koparmak istemiyorum. Sonra çünkü boyunu uzatacağız. Şimdi buradan öncelikle iki parçayı birbirine dikelim. Aynı kolda olduğu gibi örgünün ters tarafından iç kanatları alarak dikeceğiz. Örgüyü bilenler zaten dikebilirler. Burada ipimi koparmadım. Beyaz renkle dikmem gerekiyor. Onun için ne yapacağım? Diğer yumaktan yardım alacağım. Burada beyaz renk ipim var. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Annelerimiz böyle yaprak sararken yırtılmış yaprakları kullanırlar da böyle yarımları tam hale getirirler. Aynı onun gibi kekipte de aynı renklere ulaşabilmek için böyle yumaklardan faydalanacağız. Yumaklardaki iplerden faydalanacağız. Burada hırkanın alt tarafından ya da üst tarafından başlayabilirsiniz. Onun önemi yok. Buradan daha düzgün olan yerden başlayalım. Köşede 2 tane zincir var. Zincirin biri bu kenara ait, biri bu kenara ait. Biz etek kenarındaki zincirleri bırakacağız. İkinci zincirlerle birleştirmeye başlayacağız. Burası zaten örgümüzün ters yüzü. Bu şekilde önüme aldım. İç kanatları alacağız. Örgünün iç tarafındaki güzel yüzündeki kanatları alacağız. İkinci zincirin iç kanadına girdim. Bu tarafta da ikinci zincirin iç kanadına girdim.
Öncelikle ipimi orada bağlayacağım. Sonra yukarı doğru kaç tane trabzanım varsa tüm trabzan tepelerinin karşılıklı iç kanatlarını alarak dikeceğim. Burada ipimi bağladım. Sonra etek kenarını örerken onu da gizleyebilirsin. Ya da yukarı doğru gizleyebilirsin. Kol dikerken anlatmıştım. Trabzan tepeleri ve zincir tepeleri V harfine benziyor. Biz içteki kanatlarını alacağız. Zincirleri aldık. Birinci trabzanların karşılıklı iç kanadını alıyorum ve dikiyorum. Birinciyle başladık. Son trabzana kadar karşılıklı iç kanatları alarak dikiyoruz. Görünüm yine koldaki gibi olacak. Siz kolu nasıl diktiyseniz, hangi dikiş tekniği hoşunuza gidiyorsa ya da tığla mı birleştirdiniz, o şekilde yine birleştiriyorsunuz. V harfi, örgünün içteki kanadına girdim. Bu tarafta da içteki kanadına girdim ve dikiyorum. Önemli olan karşılıklı aynı trabzanların iç kanadını almak. Zaten o yüzden sayıları birebir sayarak eşit yaptık. Kolda zaten dikişi göstermiştim. Burada da hızlıca yukarı kadar iç kanatları alarak dikelim. Siz nasıl istiyorsanız öyle dikin. Orada ipimizi koparalım. Artık iki parçayı birleştirip beden uzatmaya geçebiliriz. Uzatmak isteyen olursa. Uzatmak istemeyenler sonrasında benim 3. bölümde lastik ördüğüm kısma geçecekler. Dışarıdan da aynı kolda yaptığımız gibi görünüyor. Ne yapacağız? Çok sık sık yapmayacağız ki burası giydiğimizde çukur şekilde görünmesin. Burada ikinci zincirlerin iç kanadıyla başladım. Yukarı kadar zaten trabzanlarla devam ediyoruz. Sıkı sıkı yapmadan, kasma oluşturmadan diktim. En son trabzanla sağda ve solda en son trabzanlar denk geldi. Demek ki parçalarımı eşit şekilde örmüşüm. Sıra sonunu beraber yapalım. Burada en son trabzanın iç kanadını aldım. Burada da 3 zincir çekmiştik. Onun kanadına girdim ve dikişimi bitiriyorum. Aynı yere tekrar girdim. İpimi geçirip artık sıkılayıp ipimi orada koparabilirim. Sonra orada kalan ipleri temizleyeceğiz. Artık iki parçayı birbirine diktik. Beden genişletmeyle işimiz bitti. Bu noktadan sonra beden genişletme yapamayız. Zaten üzerimize deneyerek, garanti alarak ilerlemiştik. Bundan sonrası boy uzatmak istiyorsanız boy uzatmada. Boy uzatmak istemiyorsanız lastik örmede. Birinci bölümde göstermiştim. Yine fotoğraflarını eklemeye çalışırım. 3/4 kol yaptıklarım var. Yani daha kısa çalıştığım kollar var. Kolunu da uzatmak istemiyorsanız yine kolda da sonra lastiğe geçebilirsiniz. Zaten böyle yarım kol yapacaksanız, daha kısa kol yapacaksanız herhangi bir daraltma yapmazsınız. Düz şekilde örersiniz. 3. bölümde onu da zaten söyleyeceğim. Kolda ve bedende herhangi bir boy uzatma yapmak istemeyenler şu an artık hırkalarını bu aşamada bırakıyorlar. 3. bölümdeki lastik örme kısmına geçiyorlar. Ben şimdi boy uzatmaya devam edeceğim. Burada zaten ipimi bırakmıştım. Buradaki boy kısmı bizim isteğimize bağlı. Daha kısa da yapabiliriz. Pantolon cebini kapatacak kadar da yapabiliriz. Pantolon arkasını kapatacak kadar da yapabiliriz. Dize gelecek kadar da yapabiliriz. Daha uzun istiyorsanız bileğe kadar yapın. Genişliği bizim zevkimize bağlı değil. Burada ölçüye uymak zorundayız. Ama hırkanın boyu zevke bağlı. Ne kadar istiyorsanız ya da ipiniz ne kadar yetiyorsa o kadar uzatabilirsiniz. Ben şimdi bir sıra boşluk örmeyi göstereceğim. Çünkü burada düzeltmemiz gereken bir dikiş noktası var. Burayı beraber geçelim. Sonra trabzanla başlangıcı tekrar göstermek istiyorum. Onun üzerine artık boşluk sırası, trabzan sırası, boşluk sırası, trabzan sırası. İstediğiniz kadar öreceksiniz. Yine üzerinize geçireceksiniz. Baktığınız istediğiniz noktada boyu hoşunuza gidiyor. Artık orada boy uzatmayı bırakıyorsunuz. 3. bölümde beraber lastik örmeye başlıyoruz. Şimdi yine boşluk sırasıyla devam edelim. Boşluk sırasını örgünün tersini örüyoruz biliyorsunuz. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığın başına doladım. Aşağıdan bir tane ikili trabzan atlayıp ikincisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sırtı birleştirdiğimiz yere kadar
dikiş yaptığımız yere kadar kutucuklarımızı oluşturalım. Burayı beraber geçelim. 4 zincir çekerek boşluk sırasını örmeye başladık. Zaten bir tek etek kenarımız kaldı. Etek kenarında bir sıra boşluk, bir sıra trabzan olarak etek kenarını öreceğiz. Bir zincirlik boşluklarımızı oluşturduk. Ben burada arada fotoğraflar da çektiğim için orayı geçmiştim. Instagram'da kullanmam gerekiyor. Detayları göstermem için. Buradan devam edelim. Arada bir zincir çektim. Aşağıdan bir trabzan atladım. İkincisine bir tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Boşluk sırasında ne yapıyoruz? İlk trabzanın tepesine başlayıp son trabzanın tepesine bitiriyoruz. Burada da son trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaptım ve dikiş yaptığım yere geldim. Arada bir zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Tam dikiş yaptığım yerin ortasına. Burada zaten çukur şekilde görünüyor. Dikiş yaptığım yere giriyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Yine ilk trabzanın tepesinden örmeye başlıyorum. Bu şekilde. Buradaki iki zincirlik boşlukları dokunmuyoruz. Dikiş yaptığımız yerin tam ortasına bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Burayı da o şekilde düzelttikten sonra artık bir sıra trabzan, bir sıra boşluk, bir sıra trabzan, bir sıra boşluk olarak örgümüzü örüyoruz. İstediğimiz kadar uzatıyoruz. İpimiz ne kadar yetiyorsa ya da fazladan ipimiz varsa ve boyunu uzun yapmak istiyorsak. Burada sıra sonunu size göstereceğim. Tekrar 3 zincir çekip trabzan sırasına geçeceğim. Ve sizinle beraber ben de istediğim kadar örüp üzerime geçireceğim. Son trabzan üzerine de bir tane ikili trabzan yaptım. Son boşluğumu da oluşturdum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örgünün düz yüzünü çeviriyorum. Ve boşluğa bir tane ikili trabzan, trabzan üzerine ikili trabzan. Bu şekilde trabzan sırasında örüyorum. Sonra dediğim gibi istediğim kadar uzatacağım. Üzerime deneyeceğim. Tamam dediğim noktada artık boy uzatmasını bırakacağım. Siz devam edin. Ben de devam edeceğim. Size sonra kendi ölçülerimi söylerim. Birebir benimle beraber aynı yapmak isteyenler yaparlar. O şekilde sonra lastiğe devam edebilirsiniz. Dikiş yaptıktan sonra bir sıra boşluk, bir sıra trabzan, bir sıra boşluk, bir sıra trabzan, bir sıra boşluk ve bir sıra trabzan sırası ördüm. 6 sıra ördüm. Siz de kendi istediğiniz kadar yaptınız. Artık sıra sonuna geldik. Burada en son trabzanın üzerine de bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekip ipimizi koparıyoruz. Sonrasında lastik öreceğiz. Önceki videolardan da biliyorsanız ben lastik örmeyi örgünün arka tarafında, daha görünmeyen bir tarafında başlatıyorum. Çünkü bir üst sıraya çıktığımızda 3 zincir çekiyoruz. 3 zincir noktaları örgünün arkasında görünmeyen bir yerinde olsun istiyorum. O yüzden burada en son siz de artık bittiğinizde kaç sıra yapıyorsanız burada bir zincir çekiyorsunuz. Yeteri kadar ip bırakıp kesiyorsunuz. Bu haliyle benim hırkamın boyu 54 santim, sonrasında 3. bölümde lastik geçtiğimizde 2-3 santimde oradan lastik payı gelecek ve hırkanın boyu biraz daha uzayacak. Artık 2. bölümde sonuna geldik. 3. bölümde bedenden lastik geçeceğiz. Kolları uzatacağız. Lastik geçeceğiz. Ve hırkamızı bitireceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.